Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, çok lezzetli İsveç köfte tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 adet rendelenmiş kuru soğanı alalım. Üzerine yarım kilo kıyma, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı krema, 1 su bardağından yaklaşık 1 parmak eksik galeta unu veya çekilmiş bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 silme tatlı kaşığı karbonat, fazla eklemeyelim, dikkatli olalım. Ve 1 adet yumurta ekleyip köfte harcımızı güzelce yoğuralım. Köfteyi iyice yoğurduktan sonra şeklini kolay verebilmek için elimizi ara ara suya batırabiliriz. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayalım. Tüm köftelerimizi yuvarlayıp şeklini verdikten sonra bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Yağ kızdıktan sonra köfteleri içerisine atalım. Önce orta ateşte köftelerin rengi değişene dek her iki tarafını da çevirelim. Köftelerin rengi değiştikten sonra ocağın altını kısalım ki içi de güzelce pişsin diye. Spatula ile bu şekilde ara ara karıştırabilirsiniz. Her tarafı eşit şekilde kızarsın. Ben üzerine 2-3 dakika kadar da kapak kapattım ki içi güzelce pişsin diye. Ve gördüğünüz gibi köftelerimiz her tarafı eşit şekilde kızardı. Tabağın içerisine alalım. Sosumuz için küçük bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı ben margarin kullandım. Tereyağı kalmamış. Eğer varsa siz tereyağı kullanabilirsiniz. Yağ eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana dek 1-2 dakika kadar karıştırarak kavuralım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı su ekleyelim ve sürekli karıştıralım. Ve 1 su bardağı da süt ekleyelim. İsterseniz süt yerine krema da kullanabilirsiniz bu aşamada. Kaynayana dek sürekli karıştıralım. Ben içerisine 1 adet et bulyon attım. Bulyon yerine isterseniz et suyu da kullanabilirsiniz. Ocağın altını kısalım. 1-2 dakika kaynatmaya devam edelim. Bu sırada üzerine çay kaşığının ucu ile çok az miktarda karabiber ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar hardal ekleyelim ve tekrardan güzelce karıştıralım. Bu aşamada sosumuzun kıvamını ayarlamak için biraz daha su ekleyebilirsiniz isterseniz. Bakın bu şekilde olması gerekli, akışkan bir kıvamda. Çeyrek su bardağı kadar yine su ekledim üzerine ve sosumuzu ocaktan alalım. Köftelerimizi servis tabağına alalım. Ben patates kızartmasıyla servis etmek istedim. Üzerine hazırlamış olduğumuz sostan bol miktarda veya az miktarda nasıl severseniz o şekilde üzerine gezdirelim. İsterseniz sosu bu şekilde üzerine gezdirerek de servis edebilirsiniz. Ya köfteleri sosun içerisine ekleyip her ikisini bir taşam kadar kaynatıp daha sonra servis edebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirelim
ve sıcak sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.